Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Uyanmamız için böyle abuk subuk bir giriş yaptık. İnşallah aşırı saçma olmamıştır. Gençler, delikanlılar sporlar üzerine caiz mi? Bu işte şöyle mi böyle mi sorular soruyorlar. Aslında bunlara hep ayrı ayrı uzun uzun cevap vermek yerine tek bir kayıt elimizde bulunsun diye inşallah topluca İslam'ın, inancımızın sporlara bakışı, demonik bir tarafı var mı? Bunu ele alacağız inşallah. İslam temelde spora karşı çıkan bir din değil. Hatta atıcılık, yüzme, güreş, binicilik gibi pek çok sporda sünnet-i seniyeden hayırlı gayelerle yapılırsa sevap dahi kazanılabilecek uğraşlar. Fakat bazı sporlar kendi tabiatından yani özünden ötürü İslam'da caiz değil, haram olmaktadır. İşte boks gibi, kafes dövüşü gibi veya işte aşırı ağırlıkların altına girdiğiniz halter spor gibi insan saatini veya işte yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık gibi insan saatini gerçekten tehlikeye atacak hatta hayatını tehlikeye atacak sporlar bir nevi yarı intihar olduğu için insanın kendi canıyla tehlikeye atıldı, kumar oynadığı gibi bir durum oluştuğu için caiz değildir ve birçok sporda hatta sporların çoğu da maalesef bugün profesyonel olarak yapılamama, İslami açıdan caiz olmama sebeplerinden en önemlisini irdeleyeceğiz. Yani kılık kıyafet meselesi. Yani beynelmilel teşkilatların belirlemiş olduğu, belli odakların, federasyonların belirlemiş olduğu bu kaideden, bu kuraldan ötürü ancak insanın kendi haline amatörce uğraşabileceği ama profesyonel olarak, müsabık veya lisanslı olarak uğraşamayacağı, daha doğrusu uğraşmasının önünün kesildiği bir husus kılık kıyafet meselesine değineceğiz. Bildiğiniz gibi bu dünyanın çarkı gavurlar tarafından döndürülmektedir. Henüz yani yaklaşık 1,5 asırdır durum böyle. Dolayısıyla güç ve sermaye sahibi demonik aileler hemen her sektörde olduğu gibi sportif faaliyetleri de organize ederek teşkilatlanmaları, o olimpik komite, işte FIFA, FIBA veya işte UEFA gibi diğer tüm sporlara dair federasyon ve organizasyon komitelerini kurmuşlardır. Yani elbette bu sahayı da başıboş bırakacak değillerdi. Bugünkü meselemiz ise bu başıboş bırakmayıp oluk oluk para harcayıp ve ulus devlet denilen hakikatte ise sömürge olarak belirledikleri beldelere de oluk oluk para harcatıp hem fakir fukaranın hakkını gasp etmek hem de fıtratında giyinmek olan insanoğlunu nasıl daha da çıplaklaştırıp çıplaklığa alıştırılıp toplumları ifsad etme projeleri üzerine olacak. Sadece İslam değil, batıl inanışların dahi kahir ekserisinde çıplak olmak, haysiyet noksanlığı, zillet ve kölelik alameti olarak görülmektedir. Allahu Teala Nisa suresinin 21. sayfasında İblisin bize şu vaadini hatırlatmaktadır. Le udillennehum ve le amurannehum fele yugayyirunne halkallah. Yani onlara emredeceğim, yemin olsun ki onlara emredeceğim. Yani insanoğluna senin yarattığını değiştirecekler. Peki hocam, insanoğlunun fıtratından mı var bu giyinmek veya örtünmek? Elbette hayvanların aksine insanoğlunda giyinmek, örtünmek fıtrattandır. Örtündükçe güzelleşen ve heybeti artan tek canlı insandır. Rasullerin varisi olan müçtehit fukahamız, Kur'an-ı Kerim'deki Nur ve Ahzab surelerindeki hicab ayetlerinden ve sahih hadislerden Müslüman hür ve erkek kadında tesettürde 4 şart tespit etmişlerdir. Ki birincisi şekil belli etmemesi, ikincisi transparan olmaması, üçüncüsü vakarı zedelememesi, dördüncüsü de karşı cinse benzememesi. Bunların her biriyle alakalı uzun uzun konuşabilir. Fakat asıl meseleden sapmamak babında biz sadece şimdilik saymakla yetinelim. Dilerseniz siz yorumlara yazabilirsiniz.
Başlamadan evvel iki meseleye dair hatırlatmada bulunmayı elzem gördük ki birincisi maalesef yaşadığımız toplumdaki cehalet nüvelerinden birisi olan erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Cahilce sözü ki tam da şunun gibi tek taraflı, çifte standartlı bir sözdür. Misal erkeğin elinin kiridir. Yani kadın veya hovardalı ya da erkeğinki çapkınlıktır, bir şey olmaz. Veya işte büyüdü genç çocuk yapacak tabii. Yani erkeğin şanındandır gibi bu aptalca gayri İslami, gayri dini sözlere denk düşecek tarzda bir sözdür. Tekrar söylüyoruz, erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Batıl sözü. Zira haramdan gözü yummakta erkek ve kadın cinsleri aynı emre tabi olmakla mükelleftir. Rabbimiz Nur suresi 4. sayfasında Gullil müminine yaguddu min absarihim. O erkek müminlere söyle haramdan gözlerini yumsunlar. Gullil müminati yaguddu min absarihinne. Yani o kadın müminlere de söyle onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar buyuruyor. Yetti mi yetmedi. Yahfezu furucehum, erkekler iki bacak aralarını sakınsınlar. Yahfezne furucehunne, kadınlar da yine bacak aralarını sakınsınlar, namuslarını müdafaa etsinler şeklinde her iki cinse de bir ihtar, bir emir geliyor. Yine örtünme şartları da cins ayırt etmez. Fakat örtülecek uzuvların sahası Müslüman hür kadınlarda Müslüman hür erkeklere göre biraz daha geniştir. Bu bilinen bir husustur. Dilerseniz artık konumuza yavaş yavaş giriş yapalım bu mukaddemeden sonra. International Olympic Committee diğer teşkilatlarla paraleldir. Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNESCO, IMF, Dünya Bankası vesaire diğer kuruluşlar gibi. Şimdi bakınız 1800'lerin Avrupa'sında ki şu hanımların hatta kız çocuklarının giyiniş tarzlarına kadar bakar mısınız? Uzak doğudakiler zaten malum, birçoğunuz biliyor, uzun kimonolar, hakamalar giyiyorlar. Şekil belli etmeyecek şekilde ve gayet estetik yani bu kıyafetler baktığınız zaman. Keşke şu anda da insanlar böyle giyinseler dışarıda diye iç çekiyorlar. Yani en dine uzak insanların bile aslında nefsinde bu gizli. Yani bakar mısınız şimdi bir insanın izzetinin, saygınlığının nasıl örtünerek arttığını, şu iki insana kolay kolay saygısızlık yapılabilir mi mesela? Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün listesinden baktığımız işte onlarca spor üzerinden günümüz spor organizasyonlarında insanlara nasıl kıyafet giyilmesi gerektiğini dayatıyorlar ya da kural olarak koyuyorlar ve bunun maksadı nedir? Daha açık göreceğiz inşallah, tek tek inceleyeceğiz. Kış sporları soğuk havalarda icra edildiği için bir yerde üst üste giyinmek, kat kat giyinmek zarureti var gibi olduğu için pek fazla yer vermedik ama yine örnekler vereceğiz kış sporlarından. Daha çok yazın ve daha mutedil havalarda icra edilen sporlar üzerinden başlayacağız. Bazı sporları almadık çünkü hemen hemen aynı kıyafetler giyildiği için almadık. Bir benzerlerini koymakla yetindik. Bizim işimiz şu anda ilim olduğu için yani tıpkı tıp fakültesi talebesinin kadavraya bakması gibi düşünelim. Hocam sen de işte bize bacak, kol, meme gösteriyorsun. Yani sen şimdi burada Allah kitap derken bizi de burada günah harama mı sürükleyeceksin dediğinizi duyar gibiyim bazınızın. Şu anda kardeşler biz ilim irfan peşinde koştuğumuz için kadavra inceliyor hükmüneyiz. Yani atletizmle başlıyoruz. Kardeşler bakın, atletizmin hemen her çeşidinde, hemen her kulvarında erkek olsun kadın olsun affedersiniz kıçına kadar gelecek şekilde veya tight veya mayo giyilmesi birer kuraldır. Badminton sporu, voleybol filesine benzer bir file var ve tenisten biraz daha ufak bir raketle oynanan bir spor. Çünkü bu şekilde giyinmezseniz bu sporu yapamıyorsunuz.
Evet, çok sayıda erkek izleyiciyi ekran başına kitleyen e, kadın basketbolu ve az sonra kadın voleyboluna da geleceğiz tabii. Şimdi şüphesiz erkeklerin yaptığı her sporu kadınlar da yapmak zorundadır bildiğiniz üzere. Yani kadınların işte boyu erkeklere göre daha kısaymış filan kurtarmaz. Hatta özürlülere de yaptırmalıyız. Yani tekerlekli sandalyesinde o basketi oynamalı. Normalde uzun boy gerektiren yukarıdaki tepedeki bir potaya uzanmayı gerektiren oradan top geçirme kuralına dayanan bir sporu biz hatta kötürümlere, yatalak hastaları bile gerekirse oynatmalıyız. Felsefesiyle ya sen özürlüye niye bunu yaptırıyorsun? Niye bu işkenceyi yaptırıyorsun? Onlar da topluma işte karışsınlar, kendilerini kenara itilmiş hissetmesinler. Ya böyle daha mı iyi oldu? Bak tekerlekli sandalyeler birbirlerine çarpıyor ediyor, adamların kafaları, gözleri birbirlerini yıkıyorlar. Adam zaten özürlü yani. Şimdi bunu yapınca çok iyi mi hissediyor olacak? Nitekim bakın futbolcular, futbol yani ayakla oynanılma zorunluluğu olan bir spor. Sen tek ayağı olmayan insanlara niye bu zulmü yapıyorsun? Adamlar bir gol atıyorlar, gol sevinci koltuklu değneklerini havaya fırlatıyorlar. Koltuklu değnekler tepelerini düşüyor adamların bir gol olduktan sonra, bir de kafalarını kırıyorlar birbirlerine. Yani sen bunu yaptın diye mesela bu topluma mı karıştı? Yani bir insan dünya şampiyonu olsa mesela ampute takımıyla ertesi gün yani kimse tanımayacak ki, adam kimse izlemiyor yani. Özürlü insan demek herkesin biraz böyle acıyarak baktığı insan demektir. Yani sen ona tam insanların yapmış olduğu bütün faaliyetleri yapmak istersen yani o acı nasıl insanların acıklı bakışlarından kurtulmuş olmuyor. Bir özürlü insanı izlediği zaman elbette acıyarak bakacak ona. Yani bu kaçınılmaz. Ve sen yani bu insanlara iyilik etmiş olmuyorsun. Allah-u Teala onu öyle kılmışsa veya sonradan bir özre sahip olmuşsa artık ne yapabilir? Hayata nasıl tutunabilir? İlla ki bir yol bulunur yani. Ama kalkıp da yani şu tek bacağı olan insanlara futbol oynatmak, top oynatmak nedir Allah'ını seversen? Yani bunu bir de çağdaşlık adı altında öyle süsleyip püsleyip veriyorlar ki. Yani kim takip ediyor bu insanları? Kim izliyor? Ancak ailesi işte. Ailesi, sülalesi geliyordur izlemeye filan. Yani iyilik mi edilmiş oldu yani şimdi mesela bu insanlar? İcilik. Gördüğünüz gibi tight giymezseniz, stretch tişört giymezseniz binicilik yapamıyorsunuz. Yani kafada inşaat kaskı var ama altta da tight'ımız var. Bisiklet sporu bakın. Tight'ınızı giymek durumundasınız. Boks, kickboks gibi sporlarda biliyorsunuz orada da kadınlar olmak zorunda. Niçin? Çünkü kadınların fıtratında var yani dövüşmek. Erkekler gibi. Şimdi bir de şu var yani kadınların bir müddet sonra metabolik fonksiyonları erkekler gibi çalışmaya başlıyor. Bu sporda muvaffak olabilmek için suni testosteron hormonları işte anabolik maddeler almaya başlıyorlar ve şimdi jimnastik misal yani çocuğunuzun işte çok şöyle esnek olsun, böyle kasları gelişsin. Kolay kolay sakatlanmasın diye jimnastik kursuna vermek istiyorsanız 5 defa düşüneceksiniz eğer dindar bir insansanız. Çünkü kızınıza mayo giydirecekler yani. Evet, sörf. Bakın dalga sörfü. Tabii ki neden olmasın. Vücudu saran tam boydan bir tight. Atıcılık sporu. Tişört yaptırılmış, tişört bastırılmış. Başka bir şey değil ve onu giyip çıkacaksınız tabii. Nispeten biraz daha galiba serbest bırakılıyor bu sporda. Kılık kıyafet desek de yine aynı sıkıntı burada da var. Eskrim sporu yapmak istiyorsanız bu zıbını giymek durumundasınız. Altınızı da bezlersiniz. Ağzınıza da emziği alırsınız. Çıkarsınız meydana. Yani şimdi bu Fransız sporu. Fransız erkekler giyim tarzına göre tanzim edilmiş bir kıyafet. Bu sporu yapmak istiyorsanız size başka bir alternatif bırakmıyorlar. Bunu giyip çıkacaksınız. Erkek veya kadın minder güreşi ya da halter sporunda bilimum bütün uzuvlarınızı belli edecek şekilde, çünkü ağır kaldıracaksanız ya da güreşecekseniz
tight giymek durumundasınız. Yani yoksa racona ters oluyor ve bu şekilde efendim her yerinizin bütün çıkıntılarınızı belli eden girintileri, çıkıntıları bir mayoyla. Bu arada tabii yağlı güreş meselesinde de eskiden uzun olan kıspetler şimdi hepten aşağılara kaymış, düşmüş durumda. Yani bir yağlı güreş karşılaşması izlediğiniz vakit o kıspetler öyle bir hale gelmiş ki adamın affedersiniz çatalının yarısı dışarıda. Yani Hollanda'dan geyler izlemeye geliyor. Yani Kırkpınar yağlı güreşlerini o dereceye kadar gelmiş. Nerede? Osmanlı zamanındaki yağlı güreşler efendim diyoruz. Handball bakın. Elle oynanan bir futbol gibi yine toto hizasında bir şortla. Buz hokeyinde biraz daha ümidimiz var idi. Çünkü soğuk bir ortamda gerçekleştirilen bir spor. Dolayısıyla kat kat giyinmeleri gerekir bu sporcuların derken efendim hokeyin açık havada, sıcak havada yapılan versiyonunda yine aynı hüsranla karşılaşıyoruz. Judo sporu, işte judogi, karate sporu veya tekvando sporlarında nispeten daha kapalı bir kıyafet varmış gibi görünse de o sporun icra sırasında üste giyilen ceket açılıyor ve kadının iç çamaşırları orası burası efendim belli oluyor. Tabi bu sporların tek sakıncası bu değil. Müsabakaya başlamadan önce uzak doğulu gayrimüslimler gibi birbirinize rükû etmek zorundasınız. Bu dinimizde caiz olmayan bir şey tabii kişiye rükû ederek veya secde ederek istilam etme. Bu en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şeriatı iptal etti, kaldırdı. Belki eski ümmetlerde helal iken artık haramdır. Bakıyorsunuz kano veya işte sandal veya tekne yarışı müsabakalarında yine bu şekilde vücudu saran streç kıyafetlerle kadın erkek çıkıyor. Masa tenisi deyip geçmeyin. Masa tenisi eğer toto hizasında bir şortunuz yoksa oynanması mümkün olmayan bir spordur. Bakın efendim. Bakınız yani şuna. Pinpon yani. Masa tenisi. Yani o şortu giyeceksin. Okçulukta nispeten biraz daha eşofman, bol kıyafetler, biraz daha belki özgür bırakma durum vardır. Bu genişlik olan bir spor. Bu tabi araştırılmalıdır. Okçuluk sporunda resmi kıyafet var mı? Kıyafet zorunluluğu. Bunu size bırakıyorum. Siz araştırın veya yorumlara yazabilirsiniz. Biraz daha genişlik gördüm sanki ben. Tenis tabii ki bilhassa kadın tenisi bol bol ekranlara erkek izleyici çeken kadın tenisi. O da tıpkı voleybol gibi. Çünkü teniste öyle kıyafet giymelisiniz ki efendim özellikle kadınlar için zıplayıp zıpladıkça çamaşırını her taraftan, bütün açılardan görünmeli. Kesin bizi bu videodan sonra mürteci olarak damgalayacak insan sürüsü çıkacaktır izledikçe. Ama biz sözümüzü söyleyeceğiz. Bizim çünkü burada naklettiğimiz İslam'ın sözüdür. Bakın evet kadın voleybolu. Bir de bunun plaj voleybolu var. Orada tabii daha bir artık erotik kıyafetler var. Ya erkeklerin işte aklı fikri orada mı vesaire diyen feminist tipli kadınları duyar gibiyim. Ya ey feminist kadın, senin zaten aklın fikrin orada ama senin alıcın çıkmadığı için veya kocan senden kaçtığı için sen sanki hayatında sıfırlamışsın cinselliği gibi. Böyle bir durumlara düşüyorsun. Yani halbuki erkek ve kadın karşı cinsler birbirlerine karşı eğer ki bir sıhhi zafiyeti yoksa o hisleri ne kadar yaşlansa da ölmez yani. Kadın yaşlılıkta hadi menopoz sonrasında belki biraz daha durulabilir ama erkek ölene kadar erkektir. Şimdi bu kadar hakikati, biyolojik bir hakikati bilmeyecek kadar aptalsan sana klinik bir tedavi tavsiye edebiliriz ancak. Yani şimdi şunu izleyen erkekler acaba gerçekten o sportif estetiğe bakıyor olabilirler mi? Yani yan salonda erkek voleybolu var ama buraya erkek izleyiciler bu kadınları izlemeye geliyor. Yani kadın voleybolcular erkek voleybolculardan daha iyi, daha güçlü, daha dinamik oynuyor olabilirler mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bakın yelken sporu. Buz pateni salonlarında ortam gerçekten soğuk olduğu için yani şöyle bir yarım saat durun ince bir kıyafetle gerçekten
çok üşürsünüz, hasta bile olabilirsiniz. İster sahada olun, ister tribünlerde olun. Ve şu giydikleri kıyafetlere bakar mısınız? Erkeği kadını, yani artistik buz pateni. Yarış kıza sporunun olmazsa olmazı tight. Boydan tight'lar bakınız. Yani şu dayı gibi giyinseniz ne olur yani. Bakın bu dayı da yapıyor yani. Böyle giyinseler sanki yapamayacaklar. Evet, sürat pateni. Yine boydan tight'ımızı görüyoruz. Siz inançlı bir insansanız, yani bir dine müntesip, inancı olan insanlarsanız ve dininiz sizi sınırlıyorsa bu noktada, evvela dininizin sınırlarını aşmanız gerektiği, ondan sonra da bu sporu müsabık olarak veya lisanslı olarak yapabileceğiniz ile alakalı bir yol veriyorlar size. Bu durumda ne var? Eğer bir cemiyet hayatına karışmak istiyorsanız ya da sosyal faaliyetlerde ya da bu tarz aktivitelerde olmak istiyorsanız dininizi çiğnemenizi istiyorlar, bekliyorlar ve bunu hedefliyorlar. Ve bu arada tabii fitness, bodybuilding gibi sporları almadık ama orada zaten soyunmak esası olduğu için soyunabildiğin kadar felsefesiyle hareket ediliyor. Onu da almadık, o kadarını da. Artık merak eden de yani merak etmiyordur herhalde mağarada yaşamıyorsa. Ya böyle özellikle temas etmek istedim. Çünkü hep tek tek soruyordu insanlar. Bir bütün olması bakımından artık en azından verebileceğimiz bir link olmuş oldu. Tavsiyeleriniz, sorularınız, önerileriniz vesaire, tespitleriniz, hatamız olduysa hatalarımızı işaret etmek için muhakkak yorumlara yazın. Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun.